Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2D bir vektörün Adobe Illustrator'da nasıl 3D'ye çevrileceğini göstereceğim. Bunun için Adobe Illustrator bilmenize gerek yok. Çünkü çok kolay. Tüm adımları benimle aynı anda takip ederek harika 3D vektörler yapabilirsiniz. Hadi nasıl yapıyoruz? Bunu birlikte uygulayalım. Evet arkadaşlar, şimdi vektörlerimizi bulmak için en sevdiğim web sitesi olan FreePix sitesine gideceğiz. FreePix sitesinde ücretsiz olarak bir sürü vektör indirebilirsiniz. Tek şartımız vektör ararken bunları İngilizce olarak yazmamız. Şimdi ben meyvelerle ilgili bir vektör bulmak istiyorum ve bu 2D olan vektörü 3D'ye çevirmek istiyorum. Hemen buraya fruit vektör yazalım. Gördüğümüz gibi yüzlerce seçenek karşımıza çıktı. Ama ben bunları ücretsiz olarak indirmek istediğim için sadece free olanların listelenmesini istiyorum. Şimdi bu free olarak listelenen vektörlerden ben en sevdiğim vektörü bulmaya çalışacağım. Evet, şimdi bu vektör benim çok hoşuma gitti. Çok sade ve 3D'ye çok uygun olduğunu düşündüğüm için bunu indireceğim. Download diyorum ve burada free download seçeneği çıkıyor bana. Bunu ücretsiz olarak indirdim. Şimdi zip dosyasını açacağım. Zip dosyasını açtığımda gördüğümüz gibi 3 tane tipte image karşıma çıktı. AI olarak, EPS olarak ve JPG olarak. AI ve EPS versiyonlarını Adobe Illustrator'da kullanabiliriz. Ben AI olanı açmak istiyorum. Evet, gördüğümüz gibi bütün vektörlerimiz AI dosyası olarak karşımıza çıktı. Şimdi ben Adobe Illustrator'ı İngilizce olarak kullanıyorum. Eğer siz Türkçe olarak kullanıyorsanız benimle aynı adımları izleyebilirsiniz. Şimdi burada 3D'ye çevirmek istediğim vektörü seçiyorum. Daha sonra Window'a gidiyorum ve 3D and Materials olan option'ı yani seçeneği seçiyorum. Burada karşıma Object, Materials ve Lighting olarak 3 tane tab karşıma çıkıyor. 3D tipinde ise Plane, Extrude, Revolve ve Inflate olarak 4 tane seçenek karşıma çıkıyor. Benim bunlardan Inflate'i kullanmam gerekiyor ki 2D olan vektörü 3D'ye çevirebileyim. Inflate'e tıkladığım zaman gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde 2D olan vektörüm 3D'ye çevrildi. Şimdi burada çeşitli seçeneklerim var. Şu anda 2D olan vektörümün tek yüzü 3D'ye çevrildi. Mesela bunu şu anda böyle çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi arkası 3D olarak çevrilmedi. Bunu nasıl yapacağımıza gelirsek burada inflate both side diyoruz. Şimdi baktığımızda ise gördüğünüz gibi arka tarafı da 3D'ye çevrildi. Evet, vektörümüzü düzeltiyoruz. Şimdi çeşitli konfigürasyonlar yapacağız. Materials kısmına gelmek istiyorum. Materials'ta gördüğünüz gibi Materials ve Graphics olarak 2 tane seçeneğimiz var. Bu 3D vektörümüz üzerinde çeşitli materyallar denerek oynayabiliriz. Mesela bunu gidelim mermer görünümlü şekilde yapalım. Marble'ı seçtiğimiz zaman elmamızı mermer görünümlü bir 3D yapıyor. Ama ben bunlardan herhangi birini kullanmak istemiyorum. Default olanla gitmek istiyorum. Burada Base Properties kısmında Rawness ve Metalik kısmı var. Ben elmamı birazcık daha metalik yapmak istiyorum. Bunun için ayarlarıyla birazcık oynayacağım. 0.3 seçeneğine getirmek istiyorum bunu. Ya da 0.4 seçeneğine getirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi elmam metalik bir görüntü aldı. Rawness'ı da 0.63 yapmak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi birazcık daha bir aydınlık verme işlemi gerçekleştirdi. Yine grafik kısmında herhangi grafikler ekleyebilirsiniz. Mesela ribbon ekledim. Böyle üzerine desen yaptı. Ama ben yine bunları kullanmak istemiyorum. Dolayısıyla herhangi bir grafik olmadan ilerleyeceğim. Bunu geri aldım. Ve lighting kısmında da şu anda benim elmamın ışığı sağ taraftan geliyor. Ama ışığı herhangi bir yerde değiştirmek isterseniz mesela ben ışığı sol tarafa doğru kaydırdım ve gördüğünüz gibi ışık sol tarafa kaydı ve sağ taraf biraz daha karanlıkta kaldı. Ama ben bunu standart versiyonuyla kullanmak istiyorum.
Daha sonra Color'da yani renk ayarlamasını yapabiliriz istersek. Elmamızı mesela birazcık daha kırmızı bir görüntüye kavuşturabiliriz. Mesela burada birazcık daha pembe seçiyorum Select Color kısmını ve OK dediğinde gördüğünüz gibi elmamız daha kırmızılaştı. Şu alan beyazdı, burası da daha pembeleşti. Yine elmamızı seçiyoruz. Benim elmamla olan bütün işlemlerim bitti ve bunu renderlayacağım. Buradaki Render with Ray Tracing seçeneğine tek klikle tıklıyorum ve gördüğünüz gibi elmamın son şekli belli oluyor. Elmamı kaydetmek istiyorum. Dolayısıyla diğer bütün vektörleri bu sayfadan sileceğim. Elmamı seçiyorum. Elmamı biraz büyütüyorum. Evet, gördüğünüz gibi elmamın her yeri 3D'ye çevrildi. Ve şimdi kayıt aşamasına geliyorum. Eğer Save As opsiyonunu seçersem ben elmamı AI formatında, EPS formatında ya da PDF ya da SVG formatında kaydedebilirim. Ama ben bu formatlarda kaydetmek istemiyorum ve elmamı PNG olarak kaydetmek istiyorum. Dolayısıyla yine File'a gelip Export seçeneğini seçmem gerekiyor. Export As dediğimde bu elmayı PNG olarak, JPEG olarak, text olarak veya SVG olarak kaydedebilirsiniz. Ben PNG seçiyorum. Buraya elma 3D vektör diyorum ve export ile bunu resolution'da herhangi bir şekilde seçeneği 70 yapabilirsiniz, 150 yapabilirsiniz veya 300 yapabilirsiniz. Ben en yüksek resolution'ı seçiyorum 300 olarak ve OK diyorum. Ayrıca arka background'umu da transparent olarak seçeceğim ki bunu herhangi bir yerde kullanabileyim. Şimdi OK diyorum ve artık 3D elmam kullanıma hazır. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenin ve abone ol tuşuna tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.